Merhaba, ben Enes. Bugün Tautronics markasının Sound Liberty 92 model bir tam kablosuz kulaklarının incelemesiyle beraberiz. Öncelikle 92 modelinde herhangi bir silikon olmadığı için daha çok günlük kullanım ve telefonla görüşmesi yapmak amacıyla almanızı öneririm. Bu videoda silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların farklarını, artılarını ve eksilerini detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu da izleyerek hangi tip kulaklığın sizin için daha uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu kulaklık silikonsuz bir yapıda ancak öne çıkan bazı özellikleri de bulunuyor. Çünkü bu tip bir tasarımı daha önce hiç görmemiştim. Yani kulağın içerisinde güzel bir şekilde oturabilmesi için şu bölüme bu şekilde bir çıkıntı yapmışlar ve silikonsuz kulaklıkların kulaktaki bu düşecekmiş gibi hissiyatının önüne geçiyor bu tasarım. Yine tasarım olarak diğer silikonsuz modellere göre kulaklık biraz daha uzun olduğu için ağzımıza olan mesafesi daha kısalıyor ve sesimizi daha rahat bir şekilde alabiliyor. Yine bu kulaklıkta silikonsuz kulaklıklarda hiç görmediğim IPX8 sertifikası bulunuyor. Yani suya karşı oldukça dayanıklı bir kulaklık. Lafı hiç uzatmadan ses kalitesinden başlayalım incelemeye. Son olarak kulaklığın satın alma linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Yine 53 Pro modelinde inceleme linkini açıklama kısmına ekliyorum. Bu kulaklıkta 13 mm'lik driverlar kullanılmış. Bunun bir avantajı olarak da kulaklık yani silikonsuz yapıda olmasına rağmen bas performansıyla beni şaşırttığını söyleyebilirim. Ki normalde silikonsuz kulaklıkların kenarlarında herhangi bir silikon olmadığı için bas tizmit aradan uçup gidiyor ve silikon alan modellere göre müzik performansı olarak biraz geride kalıyorlar. Yani bir benzetme yapmam gerekirse eğer silikonsuz model bir kulaklıktan müzik dinlerken üstü açık bir arabadan müzik dinliyormuş gibi, silikonlu bir kulaklık ile de müzik dinliyorsanız üstü kapalı bir arabayla müzik dinliyormuş hissiyatı oluşturabilir. Yani neredeyse bas performansı olarak Apple'ın AirPods modelinden bile iyi olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın son ses seviyesi oldukça yüksek ve yeterli seviyede. Qualcomm 3020 çipini kullanan silikonsuz modellerle karşılaştırdığım zaman tiz olarak biraz geride kalıyor. Kulaklığın sıcak bir ses karakteristiği bulunuyor. Yani burada 53 Pro modeliyle karşılaştırmak çok doğru olmaz. Onun da soranlar olabilir. Yani 53 Pro modelinde silikon olduğu için bas kısmında daha öne çıkıyor 53 Pro modeli. Son ses seviyesi olarak da 92 modelinden az daha yüksek 53 Pro modelinin son ses seviyesi. Genel ses kalitesi olarak oldukça benzer olduklarını söyleyebilirim. Ses kode desteği olarak da AAC kodek desteği bulunuyor 92 modelinde. Yani fiyatına göre sunduğu ses performansı düşünüldüğünde gayet başarılı bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz 92 modeliyle. Şu an sesimi Tautronics marka Sound Liberty 92 model bir tam kablosuz kulaklığı mikrofondan duyuyorsunuz. Hafif gürültülü bir yol kenarında yürüyüş yaparken görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Bizim meşhur inşaatımızla devam ediyor. Şimdi yine aynı mekanda Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz sesimi. Sesimde bir iyileşme oldu mu? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Tautronics 92 model kulaklığı mikrofonlarından duyuyorsunuz. Bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an sesimi 53 Pro modelinden duyuyorsunuz. 92 modelinden duyuyorsunuz. Sesimi şu an 53 Pro modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi Sound Liberty 92 model tam kablosuz kulaklık. Evet, şu an sesimi 92 modelinden duyuyorsunuz. Burada duyduğunuz kafe gürültüsünü açtım. Şu an aynı mekanda 53 Pro modeline geçtim. Yine gürültülü kafe ortamını simüle ettiğimiz bu ortamda. Ve gürültülü bir kafede görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Sesimi şu an 53 Pro modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Liberty 92 model kulaklığı mikrofondan duyuyorsunuz. Sessiz ve hafif rüzgarlı bir yolda yürüyüş yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Evet, şimdi aynı mekanda 53 Pro modeline geçtim. Ses kalitesinde bir değişiklik oldu mu? Yine hafif rüzgar başladı. Şimdi sesimi 92 modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi 53 Pro modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şu an sesimi 92 modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu an sesimi 53 Pro modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. 92 modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Ses kalitesinde bir değişiklik oldu mu? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet, mikrofon performansını dinlediniz. Videonun giriş kısmında Apple'ın AirPods modeliyle karşılaştırmıştım. Şimdi ise yine daha önce incelediğim 53 Pro modeliyle karşılaştırdım. Bir 53, bir 92 dedik. Biraz kafanız karışmış olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla 53 Pro modeli biraz daha tiz olarak ses veriyor mikrofon sesini. Ancak sanki biraz 92 modeli az farklı daha önde gibi. Yani oldukça benzerler mikrofon performansı olarak. Yani karşıya aktarılan ses seviyesi olarak başarılı. Yani sesimizi kısık bir şekilde karşıya aktarmıyor kulaklık. Gürültülü ortamlarda kulaklığı kullandığımızda çevreden gelen sesleri de bir miktar karşı tarafa iletebiliyor kulaklık. Dışarıdan bakıldığında kulaklık oldukça uzun yapıda gözükmesine rağmen AirPods modeliyle karşılaştırıldığında bu farkın çok da fazla olmadığını görebiliyorsunuz. Aslında bu görsel olarak biraz dezavantaj gibi gözükse de
ağza mikrofonun daha yakın olduğu için mikrofon performansı olarak kulaklığı bir tık daha ileriye taşıyor. Kutuyu ilk olarak elimize aldığımızda oldukça şirin bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Şu kısımlarda bu şekilde bir tasarıma gitmişler. Bu kısımlar hafiften piyano bilek gibi. Bu şekilde elde oldukça hoş bir şekilde duruyor. Yani bu kenarları hafif bombeli. Yani masaya bu şekilde koyduğunuz zaman da dik bir şekilde durabiliyor ve tasarımıyla oldukça şirin bir model olmuş. AirPods modeli kadar bir büyüklüğü bulunuyor kulaklığın. Yani oldukça küçük yapıda. Kutunun alt bölümünde Type-C şeklinde bir şarj girişini görüyorsunuz. Kulaklığın kapağı biraz sert. Bu şekilde bir yarım açılıyor. İttirdiğiniz zaman tık diye iki kademeli gibi hissiyatı var. Ancak ortada bir kademe yok. Bu şekilde ittiriyorsunuz ve tık diye açılıyor. Böyle yaptığınız zaman da düşmemesini sağlıyor kapağın. Şu ön bölümde de bir adet LED bulunuyor. Buradan kulaklığın şarjını takip edemiyoruz. Kutuyu şu anlık bitirene kadar kullanamadım. Eğer buradaki ışığın rengi bitmeye yakın değişirse eğer buraya yazarım. Şarj olurken de buradaki ışık yanıp sönüyor. Şu bölümde de bir buton konumlandırılmış. Buradan kulaklığa reset atabiliyoruz. Bu şekilde 10 saniye boyunca basılı tutuyoruz buraya. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde ışık yanıyor ve kulaklıklara reset atmış oluyoruz. Reset işlemini yapmadan önce telefonunuzdan kulaklığı da silmeniz gerekiyor. Bu arada kapakta sensör bulunuyor. Kapağı kaldırdığımız zaman direkt kulaklıklar hemen bağlanıyorlar gördüğünüz gibi. Ve oldukça hızlı bir şekilde bağlanıyorlar. Şu kısımda bir dokunmatik alan bulunuyor kulaklıkta. Ve kulaklıklar telefona bağlıyken şurada gördüğünüz gibi ledleri hafif bir şekilde böyle yanıp sönüyorlar. Bu ledler kapanmıyor. Kulağa giren kısmın tasarımı olarak neredeyse aynı. Şu bölümde de bu şekilde ilginç bir tasarıma gitmişler. Şöyle kutu olarak baktığımızda Apple'ın AirPods modeliyle bu şekilde gözüküyorlar. Kulaklığın bir teknik özelliklerine baktığımızda videonun başında söylediğim gibi silikonsuz modellerde IPX8 sertifikasını görmeye alışkın değildik. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir teste soktum ve herhangi bir şekilde bir sorunla karşılaşmadım. Kulaklıkta AAC kodek desteği bulunuyor. Kulaklıkları son ses seviyesine alarak yaptığım batarya testinde 4 saat 6. dakikada bir kulaklığın şarjı bitti. Diğer kulaklık da 4 saat 15. dakikada şarjı bitti. Yani fabrika verilerinde 5 saat boyunca kullanabildiği yazılmış. Ancak bu son ses seviyesinde bence 4 saat çalabilmesi de oldukça iyi bir süre. Çünkü son ses seviyesinde her zaman dinlemezsiniz. Yani bunu %60, %70 seviyesine çektiğiniz zaman rahat bir şekilde 5 saati görebilirsiniz kulaklıkla. Kutusu da oldukça küçük yapıda olmasına rağmen 420 miliamperlik bir kapasite bulunuyor ve 30 saate yakın kutuyla beraber kullanım imkanı sunuyor bize kulaklık. Yine hızlı şarj özelliği de bulunuyor. 5 dakika boyunca kutu içerisinde kulaklıkları bıraktığınız zaman 1 saat boyunca kullanım imkanı elde edebiliyorsunuz. Kulaklık bağlantı problemi olarak herhangi bir şekilde Android ve iPhone telefonunda test ettiğimde herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi veya bir parazitle karşılaşmadım. Yine çoğu kulaklıkta olan bu dip ses sorunu, müzik çalmıyorken tıs diye bir ses gelip 3-5 saniye sonra kesilmesi sorunu da bu kulaklıkta karşıma çıkmadı. Bu kulaklıkları ayrı ayrı olarak kullanabiliyoruz. Yani ister sağ kulaklığı ister sol kulaklığı alıp kullanabilirsiniz. Her iki kulaklıkta da mikrofon bulunuyor. Bu kulaklığa bir negatif özellik olarak kızıl ötesi sensör bulunmuyor. Yani kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız zaman müziğin durması ve tekrar taktığınız zaman başlaması özelliği. Bu kulağımda Apple AirPods modeli var. Bu kulağımda 92 modeli. Kulaklığın tam olarak şu bölümü bu şekilde içeri doğru bir girintili olduğu için o bölüm tam olarak şuraya denk geliyor ve normalde silikonsuz kulaklıklar kulakta bir tık daha güvensiz durur. Bu tasarım bu kulaklığın bu güvensizlik hissiyatını biraz daha iyileştirmiş. Yani bir silikonlu kulaklık kadar sağlam durmasa da kulakta daha bu güven hissiyatını biraz daha iyileştirmiş diyebilirim. Kulaklığı bu şekilde de kullanabilirsiniz ancak ben bu silikonsuz kulaklıkları tam olarak bu ağız hizamda kullanmayı tercih ediyorum ve dışarıdan bakıldığı zaman da bu şekilde daha hoş duruyor açıkçası. Sound Liberty 92 modeli dahil tüm silikonsuz kulaklıklarda müzik dinlediğiniz zaman yalıtım konusunda çok başarılı değiller. Ancak bunun bir avantajı olarak da dışarıda kulaklıklar takılıyken, yolda yürürken çevreden gelen sesleri rahat bir şekilde duyabilirsiniz. Veya yanınızdaki kişiyle kulaklıkları kulağınızdan çıkarmadan yine rahat bir şekilde konuşmanıza devam edebilirsiniz. Tabi diğer bir avantajı da uzun saatler boyunca kulaklık kulağınızda durduğu zaman da silikonsuz kulaklıkların bu rahatsızlığı verme hissiyatını oluşturmaz silikonsuz kulaklıklar. Bu kulaklık kulakta daha sağlam durduğunu iddia ettiği için biraz ara verdiğim kulaktan düşme testine bu kulaklığa sokalım. Evet, gördüğünüz gibi kulaklıklar kulağımdan düşmediler. Bu testten geçtiğini söyleyebilirim. Tam olarak şu bölümünde bir dokunmatik bulunuyor. Yani ilk başta eliniz biraz alışamayabiliyor ancak elinize alıştıktan sonra rahat bir şekilde buraya dokunarak kontrol edebiliyorsunuz. Ses arttırıp azaltmaya, önceki şarkı, sonraki şarkıya geçmeye kadar bütün kontrol imkanları bu kulaklıkta bulunuyor. Kulaklık bu şekilde hafif kalın gibi duruyor ancak bu şekilde yandan bakıldığı zaman bu kalınlık fark edilmiyor.
Şimdi Hububat iki dağ eteğinin arasında kaldığı için rüzgar almıyor. Hep çarşaf. 2 kilometre ötede kıyamet kopsun, Hububat yine çarşaf. Evet, testte gördüğünüz gibi sanki biraz sesler önden geliyormuş gibi bana da öyle geldi videoyu testi edit yaparken. Ancak günlük kullanımda bu farkı hissetmiyorsunuz. Yani bazı kulaklıklar geriden gelirken sesi bunda önden gelmesi açıkçası. Yani günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir sorunla karşılaşmadım. Ancak PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlarda bu kulaklıkta oyun modu olmadığı için az bir miktar gecikme hissedebilirsiniz. Evet, fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak kulaklığın yurt dışı fiyatı olarak $40'lık bir fiyatı bulunuyor. Yani bu marka sanırım Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapmış. Çünkü yurt dışına göre daha uygun fiyata alabiliyoruz. Benim burada bir negatif özellik olarak söyleyebileceğim, kulaklıkta kızılötesi algılayıcı bulunmuyor. Yani kulaklığı çıkardığımız zaman müziğin durması ve başlatma özelliği de olsaymış harika olabilirmiş bu kulaklık için. Yani silikonsuz olarak çok fazla Türkiye'de bu fiyat bandında başarılı model yoktu açıkçası. 92 modeli güzel bir alternatif olmuş. Bence fiyatının hakkını veren bir kulaklık diyebilirim. Kulaklığın satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.